teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Boşanmalar çok arttı. Maalesef. Evet, ana sebebi ne olabilir sence? Yani boşanmaya iten birçok sebep var aslında. Tek bir sebep söyleyebilmemiz maalesef mümkün değil. Yani bunun içerisine Allah korusun aldatma, güvensizlik, psikolojik ya da fizyolojik şiddete varana kadar hani büyük kalemleri de sayabiliriz. Ya da işte geçimsizlik dediğimiz çatışma unsurları, zamanla ilişkinin yıpranması, çiftlerin maalesef birbirinden soğuması, saygının azalması gibi faktörleri ekleyebiliriz. Geniş aile gibi kavramların ya da işle ilgili yaşanan ekonomik sıkıntıların verdiği buhranların etkisi, evliliğin üzerine etkisinden de bahsedebiliriz. Pek çok etmeni var aslında. Boşanmanın tek bir sebebi ne yazık ki yok. Ama günün sonunda maalesef evet oranlar bize gösteriyor ki boşanmalar oldukça arttı. Boşanmaların artmasının ekonomik özgürlükle alakası var mı? Kadının daha fazla ayakları üzerine durması, insanların birbirine ihtiyaç hissetmemesi. Hmm, Yani günün sonunda eskilere baktığımızda gidecek yerleri yoktu, maddi özgürlükleri yoktu. Maddi bırak toplumsal özgürlüğü bile Hı yoktu hı. kadının. Birçok erkek bunu diyor. Kadınlar parayı buldu ve bizi boşamaya başladılar. Bu doğru mudur? Yani, bu boşanmanın fiziki olarak gerçekleşmesini kolaylaştıran bir unsur mu dersen hem evet hem hayır anlamında bir cevap verebilirim. Tabii ki bu işi kolaylaştırabilir. Fiziken boşanma noktasında insanları adım atmaya, eyleme dökmeye bu işi, yani niyetlerini eyleme dökme noktasında evet kolaylaştırabilir. Çünkü insanlar evet bizim ekonomik güvencemiz var, işte şunlarımız var vesaire ya da eskisi kadar toplum bunu zaten anormal görmüyor. Çok sevilen ve tercih edilen bir şey değil. Kimse boşanmak üzere evlenmez ama en azından, hani, bunu yapamadığımız takdirde de, boşanma gibi bir şeyi gerçekleştirdiğimizde çok da yadırganmayız. Artık olası bir şey diye düşünebilirler ama bu sadece işin fiilî kısmında, yani, bunun dokümantasyonunda aslında kolaylaştırıcı bir unsur. Yoksa bana sorarsan eskiden de evet, belki boşanma oranları fiilî olarak, fiziki olarak çok fazla değildi bu kadar ama boş yuvalar çok fazlaydı. Hâlihazırda da boş yuvalar, yani, şu anda boşanmayan çiftler evli ve mutlu ve huzurlu anlamında bir şey maalesef söyleyebilmemiz mümkün değil. Tam tersine boş yuva dediğimiz, insanların hatta belki çatışmayı bile yaşamadığı, sanki bir ortaklık, evet, biz, hani, evliliğe hep, kendi videolarımızda da söyledik, aile şirketi gözüyle bakıyoruz ama sonuçta bu sadece yönetimsel bir şirket değil. Duygunun da olması gereken bir şirket. Biz onu bir teşbih olsun diye söylüyoruz ama bunu gerçekten sadece şirket gibi yaşayan, çocuklarla ilgili ne yapılacaklar, işte şu mu gelecek, misafirlikler, sosyalleşmeler, dışarıya evli görünmeler, işte yanımda evet bir eşim var mı, kocam var mı gibi, hani, ya da, eşim bir şekilde benim hanımım var mı diye bir göstermelik bir insanın olması bu kadar. Ama onun dışında gerçekten aslında ben bu dünyaya gelsem bir daha bu insanla mı evlenirdim, onunla evlendim, iyi kim benim o gibi ifadelerin maalesef olmadığı, doğru düzgün iletişimin bile kalmadığı, çocuklar evlendikten sonra hatta insanların kendi odalarına çekilip hayatlarını, kendi zevklerini kısmen yaşadıkları bir evlilikten bahsedebiliriz. Şimdi bu evlilik yani bu şunu kastetmiyorum bu şekildeki aileler hani gidip bir şekilde bu yuvalar yıkılsın anlamına tabii ki değil. Ama bir yuvanın olması sadece fiziken varlığını sürdürmesi, hala aynı soyadı taşımamız, evlilik cüzdanında fotoğraflarımızın yan yana durması anlamına da gelmiyor. O yüzden, hani, boşanmalar arttı, kadınların ekonomik özgürlükleri arttı manasına bakacak olursan bence orada erkeklerin rolüne de bakmak lazım evlilikte. Yani erkekler eğer bir evlilikte sadece banka görevi görüyorlarsa, eğer hanımefendi onu sadece öyle bir pozisyona kilitlediyse, yani sen buradasın dediyse ya da kendileri bizzat zaten ben işte evime para getiririm, evimi maddi olarak geçindiririm ama gerisinden sen sorumlusun diye bir ifadeleri varsa kadıncağız da şunu diyebiliyor belli bir süre sonra geçimsizlikler arttığında, mutsuzluklar arttığında ben bunların hepsini kendim yapıyorum. Ekonomik olarak da zaten hayatımı idame ettirebilecek bir yerdeyim. O zaman yani benim eşim benim hayatımda nasıl bir varlığı var? Yani onun benim hayatımda olmasının ne anlamı var sorusuna maalesef cevap bulamadığı için bu kolaylaşmış oluyor. Daha önce hatırlarsan babalık konusunda da işlemeye çalışmıştık. Annelikle ilgili mevzularda da konuşmaya çalışmıştık ebeveynlik ortaklığın konusunda. Eşlerin birbirini, evin içerisinde tamamladıkları, gerçekten birbirlerine bir şeyler kattıkları, birbirlerini kemalata erdirdikleri, çatışmalarını, tartışmalarını bile hakikaten bu noktada, bu kemalat yolculuğunda
bir avantaja dönüştü, dezavantaj gibi görülen bir şeyi avantaja dönüştürdükleri bir ortamda tabii ki zaten Allah'ın izniyle kimse boşanmayı düşünmez. Sadece belli geçimsizlikler varsa, belli sıkıntılar varsa biz daha iyi nasıl anlaşabiliriz diye en azından yardım alınabilir. Ama onun dışında sadece boşanmalar arttı maalesef bana çok klişe bir yorum gibi geliyor. Boşanmalar değil bence bizim birbirimizi anlamamazlıklarımız arttı. Bizi insan yerine koymamalı durumlarımız arttı maalesef. Bir kadının kadın gibi, bir erkeğin erkek gibi kimliğini inşa edememesi, sadece birbirinin içerisinde var olma çabası maalesef arttı. Bu sorunları görmeden sadece boşanmalar arttı dersek, problemin sadece, yani, buzdağının görünen kısmına odaklanmış oluruz. Bu da haksızlık olur mevzuya. Aklıma ne geldi? Sence toplum içindeki rollerin değişmesi de bu dengesizliği getirmiş olabilir mi? O yüzden de boşanmaların artmış olabilir mi? Ne gibi? Prenses kocaların çoğalması, erkek gibi kadın olmuş olmanın vermiş olduğu rollerin değişmesi yani. Hı hı. Bilmiyorum, çok mu ataerkil bir söylem bu? Yani, ikisi de aslında etki edebilir her anlamda. Yani, burada kadının ve erkeğin ikisinin de rollerini yitirmesi, ya erkekliği abartmak olabilir, kadınlığı abartmak olabilir bu. Evet, dişilik ve erkeklik özelliklerimiz, maskülen özelliklerimiz hala var ama bunları abartarak yaşıyoruz. Ataerkillik kavramını eğer onun için kullanıyorsan. Yani, bunu tek benim var olan gücüm bu evde erkekliğimden kaynaklanıyor kısmındayız. Bizim buradaki, hani, eleştirdiğimiz nokta bu. Yani, bir insan gücünü karakterinden alır. İmani olarak kazandığı melekelerden alır, değil mi? Bu güçle yapıyorsa tabii ki zaten bir erkek olarak varlığını o anlamda gücünü hissettirebilmesi son derece mümkündür. Erkin hissettirebilir. Ama onun dışında sadece erkeklikle, yani işin alt tarafını doldurmadan sadece dış tarafla bir kimlikle bunu doldurmaya çalışırsak sıkıntı burada başlıyor. Zaten ondan bizzat erkeklerin bence kendisi de rahatsız oluyorlar. Kadınların da aynı şekilde sadece dişilik özellikleriyle var olabildikleri, dişilik özellikleriyle bir evlilikteki hayatlarını var edebildikleri, ancak onunla eşlerini ellerinde tutabildikleri, söz geçirebildikleri bir ortama dönüşmüş oluyor. Bu anlamda bu bir sıkıntı. Diğer taraftan bakacak olursan, erkeğin kendi erkeklik özelliklerini, karakter anlamındaki erkeklik özelliklerinden bahsediyoruz. Yani belli noktalardaki potansiyel liderlik gücünü, erk gücünü, bir şeyi, işte, evi geçindirebilme gücünü, maddi ve manevi anlamdaki gücünü kısıtlayarak, kendince belli yerlere yaparak, ben yapamam, ben edemem, daha naif, daha farklı bir karaktere, daha dişil özelliklere sahip olmaya başladığı, kadının da böyle olduğu zaman da kadının da aynı şekilde dengeyi bozarak daha domine, daha ortada, daha güçlü olmak zorundayım. Ben aynı zamanda şunu da 10 tane şeyi, topu aynı anda çevirmek zorundayım. Bunları çevirirken erkekler dünyasına var olurken sertleşmek zorundayım. Yani karakterimi biraz daha törpülemek zorundayım bu noktada dediği yerlerde evet yine biz kimliklerimizi kaybetmiş oluyoruz. Ama hani dediğim gibi tek bir sebebi boşanma sebebi olarak görebilmek haksızlık olur. Ama bunların hepsi kesinlikle etmen midir? Olabilecek etmenlerdir. Bir günde yapmaz. Yani Allah korusun bir aldatmada olduğu gibi bir anda bir boşanma kararı verdirmez bu bahsettiğimiz sebepler. Ama bunlar da yani yavaş yavaş yıllar içerisinde, aylar içerisinde insanları belli bir yere doğru yavaş yavaş getirir. Yani belki 10 kilometre hızla gelirler, 20 kilometre hızla gelirler. Diğerindeki gibi 200 kilometre hızla gelmezler. Ama nihayetinde o eşiğe onlar da gelebilirler. En azından akıllarından geçirebilirler. Ya da bazen kavga anlarında birbirlerine bunu bir tehditvari bir unsur gibi, bir blöf gibi sunabilirler. Ki bu da zaten çok sağlıklı bir şey değil. Ama maalesef bunu düşünmek mümkün olabilir.